Gördük tüm engelleri bir bir yıktık. Hayata umutla gülümseyen bir Türkiye. Oh yeah. Hoş geldiniz. Bugün işinize çok fazla yarayacağını düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Benim kendi kullandığım, insanların çokça tavsiye ettiği ve herkesin bilmesi gereken ücretsiz yapay zekaları tek bir videoda topladım. Kimi tamamen ücretsiz, kimi kısmi olarak ücretsiz. Toplamda 41 tane yapay zekayı tek bir videoda anlatacağım. Bu yapay zekaları ise metin tabanlı, görsel tabanlı ve ses tabanlı olmak üzere 3 bölüme ayırdım. Ayrıca her bir bölümü kendi içerisinde tamamen ücretsiz ve kısmi olarak ücretsiz olarak da ikiye böldüm. Muhteşem yapay zekalar var. Sohbet edebileceğiniz, görsel üretebileceğiniz, 3 boyutlu nesneleri canlandırabileceğiniz, dublaj yapabileceğiniz, hatta şarkı yapabileceğiniz birçok yapay zeka bu videoda mevcut. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bu video içerisinde bahsedeceğim yapay zekaların ücretsiz bölümleri bugün itibariyle böyle. Bir süre sonra bu ücretsiz kısımlar değişebilir ya da tamamen ücretsiz olanlar kısıtlı hale gelebilir. Ya da kısmi olarak sunmuş oldukları yapay zekaların kısmi bölümü değişebilir. Yani sunmuş oldukları ücretsiz içerik daralabilir ya da genişleyebilir. Ayrıca 5000 abone olduk, hızlı bir şekilde büyüyoruz. İlk başladığımda kanalın bu kadar hızlı büyüyeceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Destekleriniz ve güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Beni gerçekten motive ediyor. 2024 yılına girdik. Hepinize mutlu seneler diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bu yıl birçok yapay zeka videosuyla karşınızda olacağım. Ayrıca yeni bir hedefimiz var ve yeni hedefimiz ise 10.000 takipçi. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca bu yapay zekaların bağlantılarını da açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan tamamına ulaşabilirsiniz. İlk olarak metin tabanlı ve tamamen ücretsiz olan yapay zekalardan başlayalım. İlk yapay zekamız Copilot. Muhtemelen birçoğunuz bu ismi duymuştur. Fakat ücretsiz metin tabanlı yapay zekalar arasında en iyisi diyebilirim. Copilot GPT-4 Turbo altyapısını kullanıyor. Evet, yanlış duymadınız, GPT-4 Turbo altyapısı. Microsoft, OpenAI'nin en büyük ortağı ve ChatGPT'ye bir yenilik gelmeden önce mutlaka bu özellikler test ediliyor. Ayrıca ücretsiz olarak bizlere sunuluyor. Bununla birlikte görsel algılama ve görsel üretme seçenekleri de mevcut. Yani DALL-E 3 desteği de var. Buna daha sonra geleceğim. Ayrıca bu yapay zekanın size karşı nasıl cevaplar vermesi gerektiğini de belirleyebiliyorsunuz. Daha kesin ve duyarlı cevap ver, daha yaratıcı ol gibi. Bununla birlikte ChatGPT Plus içerisinde bulunan eklentiler bölümü de mevcut. Özelleştirilmiş eklentiler sayesinde bu yapay zeka deneyiminizi üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca eklentiler arasında Suno AI isimli bir yapay zeka desteği de var. Şarkı da yapabiliyoruz. Yeni bir çağa doğru adım attık. Yeni koşmaya geçtik dünden bugüne. Gördük tüm engelleri bir yıktık. Hayata umutla gülümseyen bir Türkiye. Oh yeah. Yeni bir yolculuğa beraber adım attık. Yeni Totoş'la beraber heyecanla yürüdük. Güzel günler bekler bizleri Türkiye'mizde. Yeni umutlarla dolu geleceğimizde. Bu yapay zekayı ses bölümünde ayrı olarak anlatacağım. Bu arada Copilot'un bir mobil uygulaması çıktı. Bilgisayar üzerinden direkt olarak kullanılabilir. iOS'a gelirsek Bing veya Edge tarayıcı uygulamaları içerisinden kullanabilirsiniz. Ya da Safari tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor. Bu şekilde her yerden ulaşabileceğiniz ve tamamen ücretsiz muhteşem bir yapay zeka. Diğer bir yapay zekamız ise Pi. Pi, Inflection AI tarafından piyasaya sürülen bir yapay zeka. Kendisi ile tıpkı ChatGPT gibi sohbet edip bilgi alabiliyorsunuz. Farklı modları da var. Bu modlar aracılığıyla sohbeti çeşitlendirebilirsiniz. Bu yapay zeka ile ilgili detaylı bir inceleme videom var. Merak edenler oraya bakabilir. Ayrıca bu yapay zeka büyük bir dil modeli ve şimdilik tamamen ücretsiz. Şimdilik diyorum, muhtemelen bir süre sonra ücretli versiyonu gelecektir. Mutlaka deneyin. Bir diğer tamamen ücretsiz yapay zekamız ise Google Bard. Bard, Google tarafından üretilen metin tabanlı ve büyük dil modellerinden birisi. Kendisiyle sohbet edebilir ve çeşitli bilgileri hızlıca alabilirsiniz. Rakibi olan GPT-3.5'a kıyasla görsel olarak da iletişime geçebilmemiz bir avantaj. Ayrıca Google yeni yapay zekası Gemini'yi tanıttı. Gemini'nin 3 versiyonu var ve bu versiyonlardan birisi olan Pro versiyonu Google Bard ile birleşti. Ve Bard eski haline göre daha başarılı çalışıyor
Ancak şu aşamada yeni BART ülkemizde kullanılmıyor. Yakında güncellenecektir. Fakat ücretsiz bazı uygulamalar ile yeni BART'ı deneyebilirsiniz. Videonun ilerleyen kısımlarında bundan da bahsedeceğim. Şimdi ise farklı bir yapay zekayı size tanıtmak istiyorum. Adı ise TextFX. Eğer bir yazarsanız ya da şarkı sözü oluşturan sanatçıysanız veya sadece dil ve kelimelere ilginiz var ise bu yapay zeka tam size göre. Kendisi Google ve Lupe Fiasco işbirliğiyle yürütülen deneysel bir çalışma. 10 farklı modu var. Diyelim ki siz bir kelime yazdınız ve bu kelimenin o dildeki başka anlamlarını bulabileceksiniz. Ya da kısaltma yapabileceksiniz. Bununla birlikte benzetmeler yapabilir ya da kelimeleri ayrıştırabilirsiniz. Tamamen ücretsiz, ancak Türkçe dil desteği şu aşamada çalışmıyor. Türkçe yazarsanız Türkçeyi algılıyor, İngilizce cevap veriyor. Diğer bir ilginç yapay zekamız ise Karakter AI. Öncelikle bu yapay zekada Türkçe dil desteği mevcut. Bu yapay zeka ile istediğiniz karakteri oluşturup onunla sohbet edebilirsiniz. Örneğin bir filmden, diziden ya da animeden bir karakteri oluşturup onunla sohbet edebilirsiniz. Gerçek hayatta olan insanlardan da karakter oluşturabilirsiniz. Karakter oluşturma ekranı içerisinden detaylıca karakterinizi oluşturun ve sohbete başlayın. Ayrıca diğer insanların oluşturduğu karakterler de var. Eğlenceli ve tamamen ücretsiz bu yapay zekayı mutlaka deneyin. Sırada metin tabanlı ve kısmi olarak ücretsiz olan yapay zekalar var. İlk olarak hepimizin bildiği ve metin tabanlı olarak en iyi ücretsiz modellerden birisi olan ChatGPT'yi size anlatacağım. İçerisinde ise GPT-3.5 modeli tamamen ücretsiz. Bu model ile metin olarak etkileşime girebilir, kendisine çeşitli sorular sorarak bilgi alabilirsiniz. Dezavantaj olarak görsel iletişimin olmaması, rakibi Google Bard'a göre kendisini bir adım geride bırakıyor. Ayrıca belirli bir mesaj sınırı var, ancak bu durum sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Bununla birlikte bu modelin bir üstü GPT-4'e ise ücretli versiyonda erişebilirsiniz. Ve geldik benim en çok kullandığım yapay zekalardan birisi olan Perplexity AI. Bu yapay zeka GPT-3.5, GPT-4, Claude 2.1 gibi büyük dil modellerini kullanıyor. Kendisine yapay zeka destekli internet tarayıcısı da diyebiliriz. Peki nasıl çalışıyor? Herhangi bir arama yaptığınızda kısa ve öz cevaplar verir, güncel kaynakları kullanır ve bununla birlikte sunduğu cevapları desteklemek için birçok kaynak sunar. Ayrıca yapmış olduğu aramalar sırasında nasıl davranacağını belirleyebiliyorsunuz. Örneğin All seçeneği bütün internetten arama yaparken YouTube seçerseniz sadece YouTube videoları üzerinden arama yapacaktır. Kendisine görsel ve doküman da yükleyebiliyoruz. Fakat ücretsiz versiyonda günlük 3 tane dosya yükleme hakkımız var. Bununla birlikte daha gelişmiş bir modu var ve ismi Copilot. Bu mod içerisinde daha karmaşık işleri yapabilirsiniz. Onu da 4 saatte bir 5 defa kullanabiliyoruz. Ayrıca iOS ve Android sürümleri de mevcut. Pro sürümünde ise sınırsız bir şekilde Copilot kullanımı var ve kullanacağımız yapay zeka modelini seçebiliyoruz. Google'dan memnun değilseniz bu yapay zeka sizin için bir alternatif olabilir ve ciddi anlamda başarılı. Diğer bir metin tabanlı yapay zekamız ise SciSpace. Burada akademik düzeydeki araştırma makaleleriyle birlikte her türlü makaleyi bulabilirsiniz. Makale arayan internet tarayıcısı da diyebiliriz kendisine. Arama yaptıktan sonra konuya göre eşleşen ilk 5 makalenin özetini gösterir. Buradan bulduğunuz o makale sizin araştırma konunuza giriyorsa hızlıca makale içerisine gidebilirsiniz. Bununla birlikte Türkçe dil desteği de mevcut. Ayrıca Copilot özelliği sayesinde bulduğumuz makaleleri inceleyip özet çıkarabilir ve çeşitli sorular sorabilirsiniz. Diğer bir özelliği ise bir makalenin PDF'sini yükleyip onun incelemesini yapabilirsiniz. Bununla birlikte oluşturulan bir makalenin yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığını da tespit eden ayrı bir bölümü daha var. Bunun gibi birçok özellik mevcut. Ücretsiz kısımları gayet yeterli ve kullanışlı. Sonuç olarak özel bir alanda araştırma yapıyorsanız bu yapay zeka tam size göre. Diğer bir yapay zekamız ise DeepL. Kendisi bir dil çeviri uygulaması. Fakat yapay zeka destekli bir çeviri yapıyor ve ciddi anlamda başarılı. Kanalımda bu yapay zeka ile ilgili detaylı bir video var. Merak edenler oraya bakabilir. Google çeviriden sıkıldıysanız sizin için güzel bir alternatif olabilir. Bu seferki aracımıza tam olarak yapay zeka diyemeyiz. Ücretsiz ve açık kaynak yapay zekaların toplandığı bir internet sitesi olarak da tanımlayabiliriz kendisini. Sitemizin ismi ise Hugging Face.
İnsanların yapay zeka ve makine öğrenimi konularında birlikte çalışmaları için oluşturulmuş bir platform. Hugging Face, herkesin kullanabileceği bir tür online topluluk ve burada kendi projelerinizi paylaşabilir, başkalarının projelerini görebilir ve yapay zeka konusunda birlikte çalışabilirsiniz. Bir nevi yapay zeka için bir paylaşım ve işbirliği alanıdır. Bu sitenin en güzel özelliği birçok açık kaynak kodlu yapay zeka modelini ücretsiz bir şekilde deneyebilmemiz. Metin tabanlı olan ve ücretsiz örneklerden birkaçını menü bölümüne gelip Hugging Chat kısmından deneyebilirsiniz. Burada yapay zeka nedir videomda teknik detaylarını anlattığım Llama 2 70B modeli, ayrıca Mistral 7B modelleri gibi modelleri seçip sohbet edebilirsiniz. Bu modeller ile sohbet ederken web tarayıcısı da mevcut, onu da aktif edebilirsiniz. Bununla birlikte modelin teknik detaylarını merak ediyorsanız ayarlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Sistemde bulunan ve aktif bir şekilde deneyebileceğimiz bütün yapay zekalar ise Space bölümünde yer alıyor. Burada metin, görsel ve ses tabanlı birçok yapay zeka var. Hugging Face'in ücretli bir bölümü de var. Fakat bu kısım biraz daha ileri seviye kullanıcılar için. Bizlere ücretsiz versiyonu yeter de artar. Diğer bir yapay zekamız ise Poe. Bu site gerçekten çok iyi. Piyasada popüler olan güçlü yapay zekaları burada deneyimleyebiliyoruz. Yapay zekanın Netflix'te diyebiliriz aslında. Google Bar'da anlatırken bahsetmiştim. Gemini Pro'yu işte buradan deneyebilirsiniz. Tabii ki tamamı ücretli değil ve her modeli sınırsız kullanamıyoruz. Settings bölümünde hangi modeli ne kadar süre kullanabiliriz belirtilmiş. Ayrıca mobil uygulaması da mevcut. Diğer bir özelliği ise ChatGPT'nin içerisinde bulunan GPT oluşturma. Yani kendi özelleştirilmiş yapay zekanı oluşturma desteği burada da var ve ücretsiz. Bu platformda ise ismi GPT değil chatbot. Bu arada ChatGPT içerisinde GPT oluşturma ile ilgili detaylı bir videom var. Merak edenler oraya bakabilir. Kullanışlı ve güzel bir platform, mutlaka deneyin. Şimdi ise görsel tabanlı yapay zekalara geldik. Öncelikle tamamen ücretsiz olanlardan başlıyoruz. İlk olarak muhteşem yapay zekalardan birisi olan Pika 1.0'dan bahsetmek istiyorum. Bu sene metinden video üreten yapay zekaların senesi diyebiliriz. Kendisi metin yazarak video üreten bir yapay zeka ve doğru istemler girdiğinizde ortaya harika işler çıkabiliyor. Mutlu bir kedi sıcak bir evde uyuyor diye bir istem girdim. 16'ya 9 çerçeve boyutunu seçtim ve bu sonuç ortaya çıktı. Ayarlar bölümünden ise çıkan sonuçları düzenleyebiliyoruz. 4 saniye fazla süre ekleme, istemi değiştirme ya da çerçeve boyutunu değiştirme gibi detaylar mevcut. Ayrıca görsel yükleyip onu 3 saniyelik videolar haline getirebilirsiniz. Bununla birlikte bir görsel ya da video yükleyip çerçeve boyutlarını değiştirebilirsiniz. Bu örnekte ejderha görseli için içeriye uygun doldur dedim ve bu sonuç ortaya çıktı. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Bu yapay zeka şu aşamada tamamen ücretsiz ve yükleme sınırı ise 10 MB. Öncesinde bir bekleme listesi vardı. Artık herkese açıldı. Ücretli versiyona geçmeden mutlaka bu muhteşem yapay zekayı deneyin. Gerçekten çok başarılı ve harika. Diğer bir görsel tabanlı harika yapay zekamız ise DALL-E 3. Kendisi bu işte en iyisi olan Midjourney yapay zekasının en güçlü rakiplerinden birisi. Bu yapay zeka normalde ChatGPT Plus üyeliğinde sunuluyor. Ancak OpenAI'nin en büyük ortağı ve destekçisi olan Microsoft bu yapay zekayı ücretsiz bir şekilde kullanımımızı sunuyor. Günümüz itibariyle Copilot uygulaması üzerinden kendisini deneyebilirsiniz. Ayrıca Bing Image Creator'dan da ücretsiz bir şekilde görseller oluşturabilirsiniz. İlk başta size bir kredi tanımlıyor. Kredinin amacı daha hızlı görsel üretmek. Kredi bittiğinde yine görsel üretebileceksiniz fakat daha yavaş bir şekilde. Sonuç olarak tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı mutlaka deneyin. Diğer bir yapay zekamız ise Luma Labs. Kendisi görsellerimizi 3 boyutlu hale getiriyor, film gibi gerçekçi sahneler oluşturmayı kolaylaştırıyor. Özellikle seyahat ve emlakçılık gibi sektörlerde gelecekte sıkça kullanılacak gibi duruyor. Şu aşamada sadece iOS cihazlar üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ancak bilgisayar üzerinden de projelerinize ulaşabilirsiniz. İlginç bir yapay zeka ve tamamen ücretsiz. Diğer bir tamamen ücretsiz yapay zekamız ise Jenny. Bu yapay zeka Luma Labs'ı tasarlayan Luma AI tarafından oluşturuldu ve henüz araştırma safhasında. Bu yapay zeka metinden 3 boyutlu objeler üretiyor. Kullanmak için bir Discord hesabına ihtiyacınız var. /Jenny komutu ile istediğiniz metni yazıp 3 boyutlu hallerini görebilirsiniz.
ve bunları projelerinizde kullanmak için indirebilirsiniz. Yine tamamen ücretsiz yapay zeka araçlarından birisi. Bu yapay zekayı da denemeyi unutmayın. Ve geldik ilginç ve eğlenceli bir yapay zekaya. Bu ürün Meta'nın bir araştırması. İsmi ise Animated Drawings. Bu araç ile çocukların ya da yetişkinlerin eliyle yapmış oldukları çizimleri animasyon haline getirebiliyoruz. Tabii ki sadece el çizimleri değil, başka hazır karakterler de eklenebilir. Bununla birlikte en iyi performansı almanız için çizimlerin beyaz arka planda olması gerekiyor. Benim çocuk küçük olduğu için daha çizemiyor şu anda. Bu yüzden iş başa düştü. Şimdi muhteşem yeteneklerimle çizdiğim resmi buraya yüklüyorum. Bakalım ne olacak. Ayarlamaları da yapalım. İşte sonuç. Birçok farklı animasyon seçeneği mevcut. Şimdi de dijital ortamda oluşturulmuş bir çizimi yükleyelim. Seçilmeyen bölümleri seçelim. Bu arada kalem aracını mouse ile yönlendirmek biraz zor. Ve işte sonuç. Eğlenceli ve farklı bir araç, mutlaka deneyimleyin. Bir diğer yapay zekamız ise Illumine AI. Kendisini kullanmak için Hugging Face'e ihtiyacımız var. Hugging Face'e gittiğimizde burada Space bölümü var. Arama kısmına gelip Insta 3D yazın ve kullanıma hazır. Bu yapay zeka görselleri 3 boyutlu hale getiren bir yapay zeka. Leapix yapay zekasına benziyor. Bu arada Leapix'e daha sonra geleceğim. Görsel içerisinde gezinme imkanı veriyor ve muhteşem işler ortaya çıkabiliyor. Uygulamayı gezdiğinizde mantığını anlayacaksınız. Yönlendirmeler gayet basit ve kullanışlı. İşte bazı örnekler. Ayrıca image kısmından kendi görselinizi de yükleyebiliyorsunuz. Bazı zamanlar image kısmı çalışmıyor. Kullandığınız tarayıcı ile ilgili olabilir. İlginç bir yapay zeka. Bunu da deneyimleyebilirsiniz. Görsel tabanlı ve tamamen ücretsiz yapay zekalarımızdan bir diğeri ise Upscale uygulaması. Bu yapay zeka fotoğraflarınızın kalitesini arttırıyor ve ciddi anlamda başarılı diyebilirim. Şu aşamada sadece masaüstü versiyonu var. Buradan indirip deneyebilirsiniz. ChatGPT'ye DALL-E 3 aracılığıyla düşük çözünürlüklü bir manzara görseli ürettirdim. Görselin ilk hali bu şekilde. Yakınlaştığımızda ciddi anlamda piksel kalitesinin düşük olduğu görünüyor. Şimdi bu görseli Upscale'a atalım. Ayarlamaları yaptıktan sonra çözünürlüğü yükselt dedim. İşte sonuç. Ciddi anlamda düzeltme yaptı. Mutlaka deneyin. Gerçekten bazı durumlarda çok işlevsel bir yapay zeka. Diğer bir yapay zekamız ise AutoDraw. Klavyelerde otomatik düzeltmeler vardır ya. Bu yapay zekada çizimlerimizi düzeltiyor ve tahmin ediyor. Örneğin bir insan resmi çizdiniz ya da herhangi bir çizim yaptınız. Bu tarzda farklı tahminlerde bulunuyor. Özetle tamamen ücretsiz ve kullanıma hazır. Bir diğer görsel tabanlı ve tamamen ücretsiz aracımız ise Illusion Diffusion. Kendisi temel anlamda bir resmi başka bir resim içerisine sanatsal olarak gizliyor ve iki görseli karıştırıyor. Ücretsiz olarak kullanmak için birkaç farklı yol var. Onlardan birisi Hugging Face. Space bölümüne gelin ve Illusion Diffusion yazın ve aracı çalıştırın. İçerisinde farklı ayarlamalar mevcut. Deneye deneye en idealini bulabilirsiniz. Ciddi anlamda muhteşem bir yapay zeka. İstediğiniz görseli yükleyin ve isteminizi girin. İllüzyon gücünü ayarlayın ve muhteşem görsellere hazır olun. Tamamen ücretsiz yapay zekalarımızdan bir diğeri ise Krea AI. Bu yapay zeka ile anlık görüntüler üretebiliriz. Görselinizin çözünürlüğünü artırabilirsiniz. Bununla birlikte Illusion Diffusion'a benzer görsel üreten özellikleri de mevcut. Bu yapay zeka da gerçekten harika ve tamamen ücretsiz. Tabii ki şu anda tamamen ücretsiz ve beta versiyonunda, bunu da belirtmek gerekiyor. İleride muhtemelen ücretli versiyonu gelecektir. Tamamen ücretsiz iken bu yapay zekayı mutlaka deneyin. Diğer bir yapay zekamız ise Play Phrase Me. Bu site İngilizcelerini geliştirmek isteyenler ya da meşhur film repliklerinin olduğu sahneleri direkt olarak bulmak isteyenler için tasarlanmış bir yapay zeka. Açıkçası videolardan belirli metinleri arayabilen bir tarayıcı dememiz daha doğru olur. İstem bölümüne filmlerde ya da dizilerde olan sözleri buraya yazın ve sözlerin hangi sahnede geçtiğini bulun. 5 farklı dil seçeneği var. Türkçe yok maalesef. İlginç bir yapay zeka, bu yüzden sizinle paylaşmak istedim. Nothing precious. Not even you would surrender something so precious. And the precious is wanting to go back to him. They are calling for the precious.
Şimdi ise görsel tabanlı yapay zekalardan kısmi olarak ücretsiz olanları anlatacağım. Sırada Leapix var. Bu yapay zeka fotoğrafları animasyon haline dönüştürmenizi sağlar. Sınırlı bir kullanıma sahip ve girişte 100 kredi veriyor. Oluşturduğunuz animasyonu detaylıca ayarlayabiliyorsunuz. Krediler ise görselleri indirmek için kullanılıyor. 720p çözünürlüğü ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Fakat ticari kullanıma izin vermiyor. Bununla birlikte 4K ve logo olmadan indirmek için ise 50 kredi harcamalısınız. Diğer bir yapay zeka destekli uygulamamız ise CapCut. Eğer video düzenleme ile ilgiliyseniz muhtemelen bu ismi sıkça duydunuz. CapCut, hızlıca video ve görselleri düzenleyebileceğimiz, içerisinde muhteşem araçların bulunduğu ve birçok özelliğin ücretsiz olduğu bir uygulama. Son dönemde CapCut içerisinde birçok yeni yapay zeka özelliği eklendi. Bunların bir kısmı ücretsiz, bir kısmı ücretli. Eğer video düzenleme işiyle uğraşıyorsanız CapCut'ı mutlaka deneyin, gerçekten çok faydalı. Diğer bir yapay zekamız ise Replicate. Bu site içerisinde kullanabileceğimiz birçok açık kaynak yapay zeka modeli mevcut ve giriş seviyesinde kullanımı ücretsiz. Ücretli kısmı ise bu yapay zekaları hızlı kullanmak ve yüksek boyutta işlem yaptırmak istediğinizde başlıyor. Örneğin yüksek boyutlu bir görsel yüklediniz ve değişiklik yapmak istiyorsunuz. Burada ücretsiz sunulan işlemci yetersiz kalıyor ve sizden işlemci satın almanızı istiyor. Ve bunun için üretim başına ödeme talep ediyor. Fakat ücretsiz kısımları gayet yeterli. Birçok görsel, ses ve metin tabanlı yapay zeka mevcut. Bu yapay zekaları deneyimlemenin yanı sıra bu araçların nasıl çalıştığını kod olarak da görebiliyorsunuz. Ayrıca bu kodları sitenin isminden de anlaşılacağı üzere kopyalayıp yeni versiyonlarını oluşturabilirsiniz. Replicate sitesine üye olmak için GitHub hesabınızın olması gerekiyor. GitHub sitesi ise Hugging Face gibi açık kaynak yapay zeka kodlarının yer aldığı bir yapay zeka topluluğu ve son olarak GitHub üyeliği de ücretsiz. Ben beğendim, bu siteyi mutlaka deneyin. Diğer bir aracımız ise Canva. Canva muhteşem bir tasarım aracı ve kullanımı aşırı derecede kolay. Canva'yı ücretsiz olarak kullanabileceğiniz fazlaca özelliği var. Ancak son dönemde birçok yapay zeka özelliği geldi ve inanılmaz özellikler var. Bu yapay zeka özelliklerinin toplandığı yere ise Sihirli Stüdyo diyorlar. Normalde bu araç ücretli, yani Pro versiyonunda yer alıyor. Ancak bu aracı kısmen ücretsiz yapay zekalar bölümüne alma sebebim ise öğretmen ve öğrencilere Canva Pro'nun ücretsiz bir şekilde sunulması. Eğer bir öğretmen ya da öğrenciyseniz Canva Pro içerisinde bulunan birçok özelliğe ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tabii ki buna yapay zeka özellikleri de dahil. Canva yapay zekası ile arka plan kaldırabilirsiniz. Bazı durumlarda Photoshop'tan bile iyi çalışıyor. Bir görsel içerisinde bulunan kişileri ve nesneleri taşıyabilirsiniz. Ayrıca görsel içerisinde bulunan metinleri seçebilir. Bununla birlikte görselin çerçeve boyutunu değiştirebilirsiniz. Bunun gibi birçok özellik mevcut. Özetle muhteşem bir uygulama, mutlaka deneyin. Diğer bir yapay zekamız ise Ideogram. Kendisi metinden görsel üreten yapay zekalardan birisi. Günlük 25 istem girme hakkımız var. Metin tabanlı tasarımlar, logolar, çeşitli illüstrasyonlar üretebilirsiniz. Şahsi düşüncem diğer rakiplerine göre biraz zayıf kalıyor. Ancak ücretsiz görsel oluşturma açısından alternatiflerden birisi. Ve gelelim Playground AI'ya. Bu yapay zeka metinden görsel oluşturduğumuz platformlardan birisi ve ücretsiz kullanım oranı diğer rakiplerine göre çok avantajlı. Tuval şeklinde bir çalışma mantığı var. Ayrıca diğer rakipleri gibi bir arayüze sahip olan ayrı bir bölümü de mevcut ve ücretsiz kısımda günlük 500 görsel oluşturabiliyoruz. Görseli oluşturduktan sonra birçok ayarlama yapabiliyoruz. Örneğin oluşturacağımız stili seçebiliyoruz. Bununla birlikte çerçeve boyutlarını ayarlayabiliyoruz. Seed özelliği ile benzer özelliklerde farklı sahneler oluşturabiliyoruz. Görsel oluşturma kalitesini seçebiliyoruz, iki görseli karıştırabiliyoruz. Gerçekten aşırı detaylı bir yapay zeka ile karşı karşıyayız, mutlaka deneyin. Diğer bir metinden görsel oluşturan yapay zekamız ise Stable Diffusion. Kendisini belirli sınırlamalar dahilinde ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. İster kendi sitesi Stability AI içerisinden, ister Hugging Face üzerinden, ister Poe uygulaması üzerinden, isterseniz de Replicate sitesi üzerinden deneyimleyebilirsiniz. Bu arada kendi sitesi içerisinden sınırlı sayıda üretebiliyorsunuz. Ancak diğer seçeneklerde çok daha fazla sayıda görsel üretebilirsiniz. Başarılı metinden görsel üreten yapay zekalardan bir tanesi. Metinden görsel üreten yapay zekalara devam edelim. Sırada Leonardo AI var. Kendisi temel olarak metinden görsel oluşturma yapay zekası, ancak bununla birlikte birçok işlevi var.
Günlük 150 token veriyor. Ciddi anlamda başarılı işler çıkarıyor. Detaylı bir görüntü oluşturma ekranı mevcut. Sağ tarafta her görüntü başına kaç token harcanacağı görünüyor. Ek özellikler geldikçe harcanacak token miktarı artıyor. Görseli oluşturduktan sonra o görseli videoya dönüştüren yeni seçenekler eklendi. Bununla birlikte diğer bir özellik ise el ile bir çizim yapıyoruz ve bunu yapay zekaya hayal ettiriyoruz. Dışarıdan hazır bir görsel de yükleyebilirsiniz. Türünü seçip o görsel ile ilgili tasarımı oluşturuyor. Bir diğer özellik ise Playground AI gibi tuval üzerinde görüntü oluşturabiliyoruz. Burada oluşturduğumuz görüntüleri yan yana sıralayabiliyoruz ve görüntüleri düzenleyebiliyoruz. Birçok düzenleme seçeneği mevcut. Ayrıca yakın zamanda anlık görüntü üretebileceğimiz muhteşem bir özellik daha eklendi. İsmi ise Real Time Gen ve bu özellik şu anda tamamen ücretsiz. Özetle üst seviye yapay zekalardan bir tanesi olan Leonardo AI'yı mutlaka deneyin. Bir fotoğraf üzerinde istemediğiniz içerikler mi var? Artık bunları kaldırmak çok kolay ve bu işlemi Magic Eraser yapay zekası ile kolayca yapabiliyoruz. Ayrıca bu yapay zeka sadece istenmeyen nesneleri kaldırma dışında birçok farklı araç sunuyor. Peki nasıl çalışıyor? Görselimizi yüklüyoruz, fırça ile seçim yapıyoruz ve seçilen bölüm kaldırılmış oluyor. İşte bu kadar kolay. Ücretsiz versiyonda düzenleme yaptıktan sonra görselleri düşük çözünürlükte indirmemize izin veriyor. Ancak çözünürlük problem değil, Upscale, CapCut, Crea AI gibi ücretsiz uygulamaları kullanarak çözünürlüğü artırabilirsiniz. Diğer bir yapay zekamız ise Upscale Media. Bu yapay zeka düşük çözünürlükteki görselleri kaliteli hale getiriyor. Diyelim ki Magic Eraser ile bir görsel içerisindeki nesneyi kaldırdınız ve görseli düşük çözünürlükte indirdiniz. Ya da elinizde başka düşük çözünürlükte bir görsel var. Bu yapay zeka ile çözünürlüğü ücretsiz olarak artırabiliriz. Ücretsiz versiyonda 3 kredi tanımlıyor ve 3 görseli indirebiliyoruz. Eğer CapCut, Upscale, Crea AI gibi seçenekler sizi memnun etmezse burada da böyle bir alternatif mevcut. Ücretsiz versiyonu sınırlı fakat bazı durumlarda iş görebilir. Görsel tabanlı ilginç yapay zekalardan birisi de Blockade AI. Bu araç ile hayal ettiğiniz dünyayı oluşturabilirsiniz. Tıpkı bir video oyunundaki gibi. Tarzınızı belirleyin ve aklınızda olan dünyayı buraya yazın. Ve işte sonuç. Bu arada ücretsiz versiyonda aylık 15 kredi veriyor. Bu araç da ilginç yapay zekalardan birisi, mutlaka deneyin. Ve son olarak görsel tabanlı kısmi olarak ücretsiz yapay zekamız Adobe Firefly. Yakın zamana kadar tamamen ücretsizdi bu araç. Ancak Adobe bu ürün için yeni bir fiyatlandırma politikasına gitti. Ürettiğimiz her görsel ya da işlem için bir kredi istiyor. Ücretsiz kullanımda aylık 25 kredi veriyor. Eğer Creative Cloud ürününe sahipseniz 1000 kredi alıyorsunuz. Deneyimlemek için aylık 25 kredi az bir rakam, günlük olması daha iyi olurdu. Fakat başarılı metinden görsel üreten yapay zekalardan birisi. Bununla birlikte bir görsel içerisinde bulunan içerikleri üretken dolgu ile değiştirebilir, çeşitli metin efektleri oluşturabilirsiniz. Bunun gibi birçok özelliği var ve yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Ve geldik ses tabanlı yapay zekalara. Tabii ki ilk olarak tamamen ücretsiz olanlar. Whisper AI'dan başlamak istiyorum. Bu yapay zeka konuşmalarımızı metne döken ve altyazı oluşturabildiğimiz muhteşem bir araç. İstediğimiz dilde altyazı oluşturabiliyoruz. Bununla birlikte çeviri de yapabiliyor. Whisper AI, OpenAI tarafından açık kaynak kodlu olarak bizlere sunuldu. Yani tamamen ücretsiz. Peki bu yapay zekayı nasıl kullanacağız? Birkaç farklı metodu var. En kolay yöntem ise Google Collaboratory uygulaması. Bu uygulamanın nasıl kullanılacağı ile ilgili kanalda 2 farklı videom var. Mutlaka izleyin. Ciddi anlamda başarılı ve aşırı faydalı bir yapay zeka. Bir diğer tamamen ücretsiz ve ses tabanlı yapay zekamız ise Müzikgen. Kendisi açık kaynaklı bir yazılım ve Meta tarafından oluşturuldu. Bu yapay zekamız müzik üretiyor ancak vokal yok. Yani sadece müzik var. Bunu kullanmanın birkaç yolu var. En kolayı Wayformer isimli bir internet sitesi. Buradan bu yapay zekayı deneyebiliyoruz. Mesela telifsiz bir müzik arıyorsunuz ve istediğiniz tarzı bulamadınız. Burada metin olarak üretmek istediğiniz müziği yazın ve kısa sürede müziğimiz hazır. Şimdi ise ses tabanlı yapay zekalardan kısmi olarak ücretsiz olanlara geldik. İlk yapay zeka aracımız Suno AI. Bu yapay zeka size şarkı yapıyor. Normalde Discord üzerinden ulaşabiliyorduk ancak son dönemde internet sitesi aktif oldu. Oradan kolaylıkla şarkı oluşturabiliyoruz. Kredi miktarı değişkenlik gösterebilir ancak şu etapta günlük 50 kredi veriyor.
ve 5 şarkı oluşturabiliyoruz. Şarkıların sözlerini ise ister kendi oluştursun, isterseniz siz yazın. İsterseniz de ChatGPT ile oluşturun. Muhteşem bir yapay zeka, mutlaka deneyin. Gerçekten başarılı. Ömer Kuşkun bilgi peşinde bir yıldız, yapay zeka anlatıyor, takipçisi binlerce. Ömer'le büyü, bilgiye uç, her video bir macera, hep birlikte zirveye doğru. Kodların dilinden anlatıyor her hikaye, takipçileri dinler büyü bilgiyle. Ömer'le büyü, bilgiye uç, her video bir macera, hep birlikte zirveye doğru. Kodların dilinden anlatıyor her hikaye, takipçileri dinler büyü bilgiyle. Ömer'le büyü, bilgiye uç, her video bir macera, hep birlikte zirveye doğru. Kodların dilinden anlatıyor her hikaye, takipçileri dinler büyü bilgiyle. Diğer bir yapay zekamız ise Adobe Podcast. Diyelim ki gürültülü bir ortamdasınız, mikrofon kaliteniz de yeterli değil. İşte bu şartlarda kayıt edilmiş sesleri yapay zeka desteğiyle temizliyor ve düzeltiyor. Şu an proje beta aşamasında ve günlük 1 saate kadar ses düzeltebiliyor. Bazı durumlarda iyi iş çıkarabiliyor, denemek lazım. Bununla birlikte mikrofon kalitenizi de ölçebiliyorsunuz. Mikrofon mesafesi, mikrofonun almış olduğu sesin ne kadar yüksek ve düşük olduğu, mikrofonunuz ne kadar yankı alıyor, bunları ölçüyor ve size önerilerde bulunuyor. Bu arada eğer Premiere Pro kullanıyorsanız Premiere Pro beta içerisinde bu özellik mevcut. Tek tıkla sesinizi düzeltebilirsiniz. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Bizim için müzik üreten yapay zekalardan bir diğeri ise Mubert. Bu yapay zeka ayda 25 müzik oluşturmamıza izin veriyor ve bununla birlikte bu müzikleri bir yerde kullanmak isterseniz mutlaka atıfta bulunmanız gerekiyor. Ayrıca bu üretilen müzikleri ticari anlamda kullanamayacağımızı da belirtmişler. Kullanımı ise çok kolay. Bir istem girerek müziğinizi üretebilirsiniz ya da bir görsel yükleyip o görselden ilham almasını isteyebilirsiniz. Bununla birlikte diyelim ki sosyal medya üzerinden bir video gördünüz ve videoda çalan müziği çok beğendiniz ve bu müziği kullanmak istiyorsunuz. Referans ara bölümüne o videonun bağlantısını ekleyin ve sistem içerisinde bulunan benzer müzikleri karşınıza getirsin. Ancak bu özellik şu anda beta versiyonunda çalışıyor ve çoğu zaman iyi sonuç vermiyor. Zamanla daha iyi olacaktır. Bununla birlikte sistemde bulunan müzikleri indirebiliyoruz. Ancak ses kalitesi biraz daha düşük ve ücretsiz pakette MP3 olarak indirebiliyoruz. Ve müzik içerisinde Mubert ismi tekrarlanıyor. Premiere Pro ya da After Effects kullanıyorsanız Mubert eklentisi de mevcut. Ürettiğiniz müzikleri direkt olarak videolarınızda kullanabilirsiniz. Şu özellikten bahsetmek istiyorum. Ürettiğiniz müzikler My Generate Tracks bölümünde, indirdiğiniz dosyalar ise My Download bölümünde yer alıyor. İndirilenler bölümüne geldiğinizde burada bir lisans dosyası mevcut. Herhangi bir telif hakkı olmaması adına size bu tarz bir lisans oluşturuyor. Önceden de bahsettiğim gibi videolarınızda atıf yapmak koşuluyla kullanabilirsiniz müzikleri. Ancak müziği indirirken hangi platformda kullanacaksanız bunu belirtmeniz isteniyor ve size bir atıf örneği sunuluyor. Yine belirtmekte fayda var, ticari kullanıma izin verilmiyor. Yani siz bu müziği Spotify, YouTube Müzik gibi ya da Apple Müzik gibi platformlara satamazsınız. Vocal Remover. Bu yapay zeka bir şarkının içerisindeki sözleri kaldırıyor ve sadece bize müzik kalıyor. Bununla birlikte müziği parçalara ayırın, şarkının tonunu değiştirin ya da şarkıyı analiz edin. Gerçekten müzik ile ilgili olanlar için çok faydalı ve kullanışlı, ancak günlük bir dosya, toplam ise 10 dakika müzik sınırımız var. Ve geldik son yapay zekamız Eleven Labs'a. Dublaj yapabileceğimiz ve gerçekten çok başarılı ses araçlarından bir tanesi. Bu yapay zeka vermiş olduğunuz metinleri tıpkı gerçek bir insan sesine çeviriyor ve günümüz itibariyle Türkçe dahil olmak üzere 29 dilde dublaj yapabiliyor. Dublajları akıcı ve doğal bir şekilde bizlere sunuyor. Metinden ses çevirme özelliği haricinde sesten sese çeviri özelliği de var. Tüm özellikler ile birlikte ses klonlama özelliği de mevcut. Kendi sesinizi klonlayıp farklı dillerde dublaj yapabilirsiniz. Ancak şunu da belirtmem gerekiyor. Ses klonlama özelliği Pro versiyonunda var. Yani ücretsiz versiyonun bir üst versiyonunu alırsanız bu özelliğe erişebilirsiniz. Ayrıca kendi sesinizi kullanmak istemezseniz birçok farklı ses seçeneği de var. Ücretsiz kısmı ayda bize 10.000 karakter sınırı veriyor ve 3 adede kadar da ses oluşturabiliyoruz. Tabii ki kendi sesimiz değil, başka sesler. Gerçekten güzel ve kullanışlı yapay zekalardan birisi, mutlaka deneyin. Kanalın büyümesi adına videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli.
Eleven Labs son yapay zekamızdı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir çağa doğru adım attık 2024'te geçtik dünden bugüne Gördük tüm engelleri bir yıktık Hayata umutla gülümseyen bir Türkiye Oh yeah Yeni bir yolculuğa beraber adım attık 2024'le beraber heyecanla yürüdük Güzel günler bekler bizleri Türkiye'mizde Yeni umutlarla dolu geleceğimizde Açıkçası birçok ücretsiz yapay zeka var. Bunlardan en çok kullanışlı olanları ve sizlerin işine yarayacağını düşündüğüm yapay zekaları anlatmaya çalıştım. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Ayrıca bu 41 adet yapay zeka dışında bildiğiniz ücretsiz yapay zekalar varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Benim gözümden kaçan ya da bilmediğimiz farklı bir yapay zeka olabilir. Gerçekten çok hızlı gelişiyor bu süreç. Her gün yeni bir ürün çıkıyor. Ben de yetişemiyorum. Fakat teknoloji adına güzel günler geçiriyoruz ve yapay zeka gelişmelerinin 2024 yılında çok daha hızlı olacağını düşünüyorum. Videonun başında da söylemiştim. Yine tekrarlamak istiyorum. Kanalın büyümesi için destekleriniz çok önemli. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.